Herkese merhaba. Bugün sizlerle enfes bir gurme lezzet tarifi paylaşıyor olacağım. Gurme lezzet dediğimiz zaman aklınıza hemen karışık malzemeler, farklı bir reçete gelmesin. Tam tersine benim için gurme lezzet demek, kullandığım ana malzemenin doğasını ve aromasını, lezzetini bozmadan birkaç çeşit yan ürün ekleyerek ana malzemenin lezzetini ve tadını tamamen üst düzey bir yemek haline getirmektir. Burada çok fazla bir malzemem yok. Önemli olan elimdeki ana malzemem olan dana kuyruğumu. Yani Kayseri'de buna pöç diyorlar. Pöçü lezzetini kaç kat daha katlayacak şekilde bir reçete yapıyor olacağım. Tamamen orijinal, klasik Kayseri usulü pöç kebabı tarifini paylaşıyor olacağım sizlerle. Daha önce pöçü duymamış olanlarınız olabilir. Bu bildiğimiz dananın, sığırın kuyruğu şu şekilde takoz halinde kesiliyorlar ve içindeki kemiğiyle birlikte pişiyor. Zaten bu yemeğin aromasının ve lezzetinin vazgeçilmez olmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri bana göre kemiğiyle birlikte toprak kapta, güveçte uzun süre yavaş yavaş pişmesi. İliğin ağır ağır pişerken suyu, yağı, bütün lezzeti etin kendisine geçecek. Dana kuyruğumu, sığır kuyruğumu toprak kabıma yerleştiriyor olacağım. Buradaki aşamaları dikkatle izlemenizi öneriyorum. Çünkü bu yemeğin en önemli kısmı bu pöçleri dikkatli bir şekilde olması gerektiği gibi yerleştirip hazırlamak, ardından zaten kendi kendine uzun bir sürede kısık ateşte pişiriyor olacağız. Burada önemli bir nokta var. Soğanları şu şekilde kalın doğruyoruz. İnce doğramıyoruz. Soğanların yemeğe lezzetini tam olarak verebilmeleri için. Bir diş sarımsak kullanıyor olacağım. Hatta isterseniz fazla bile kullanabilirsiniz. Çünkü yemeğin içinde bu sarımsaklar piştikten sonra lokum gibi oluyorlar ve inanılmaz bir lezzet veriyorlar. İlk olarak güveç kabının içine sızma zeytinyağı ekliyorum. Oralardan Ege bölgesinden. Yaklaşık çeyrek çay bardağı zeytinyağı koydum. Ardından bu yağı elimle şöyle güveç kabının yanları da dahil olmak üzere her yerine güzelce sürüyorum. Ve güveç kabımı zeytinyağıyla güzelce yağlıyorum. Ölçüleri koymadan önce altına güzelce soğanlarla bolca koyarak bir yatak yapıyorum. Burada soğanların yarısını kullanıyor olacağım. Ve soğanları da elimle parçalayıp çok güzel bir yatak haline getiriyorum. Tamamen dibini kapladı. Ardından pöçleri şu şekilde etin şekline göre güzelce şöyle güvece yerleştiriyorum. Burada sıkışık halde dizmek birbirine etin şekline göre güvece. Bakın hiç hareket etmiyor. Çok önemli. Şöyle bir büyük parçayı da şu köşeye sıkıştırıyorum. Evet. Güzel. Hiç hareket bile etmiyor. Süper oldu. Birkaç tane sarımsak sıkıştırıyorum. Pöç kebabını yerken ağzın tadını bilenler arasında bu sarımsaklar için kavga çıkıyor. O yüzden bolca sarımsak koymanızı tavsiye ederim. Hiç elinizi korkak alıştırmayın. Sarımsakları güveçle etin arasına değil, iki etin arasına koyuyorum. Sarımsak yanar zaten. O yüzden güveç kabıyla temas etmesini istemiyorum. Şimdi bunun üzerine bir miktar daha soğan. Ardından şu şekilde ikinci katını çıkıyorum. Bu şekilde sıkıştırarak devam dizmeye. Tekrar kalan sarımsaklarımı etlerin arasına güzelce sıkıştırıyorum. Üzerine soğanlarımı şöyle bolca koyuyorum. Acı sevdiğim için tabii sonradan da ekleyebilirsiniz ama bunun üstüne şöyle kendi yaptığımız acı biberden ekliyorum biraz. Böyle yemeği yaparken koyduğunuz zaman bu acı bütün etlere işliyor. Lezzeti hepsine eşit olarak geçiyor. Daha güzel oluyor. Tuzunu ekliyorum. Ve tabii ki karabiber. Bu güvecin güzel pişmesi için en önemli aşamaya geldik. Tencereyi bir düdüklü tencere veya bir tandır fırını haline getirmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için de öncelikle yağlı kağıtla üstünü kaplayacağım. Yağlı kağıdımı dörde katladım. Sonra bir tane daha köşegen olarak katladım bir kere daha. Ardından bunu şu şekilde merkezinden tutup
ölçüsünü alarak şöylece kesiyorum. Hazır olan yuvarlak birebir benim gördüğünüz gibi güveç tenceremin ebatında olmuş oluyor. Şöyle parmaklarınızla köşelerden bu yağlı kağıdı et ve güveç tenceresinin üstüne, arasına güzelce yerleştirin. Dediğim gibi burada hava almasını engelleyecek şekilde bu güvecimizi bir tandır fırınına çevirmek amaç. Güzelce yağlı kağıdın kenarlarını güveçle etin arasına sıkıştırdım ve bu artık hazır. Kapatıyorum güveç tenceremi. Alüminyum folyoyla bu kapağını da güzelce saracağım ki pişerken etin buharı dışarı kaçmasın. Parmaklarla ben ikinci kez saracağım. Garanti olması için. Atalarımızın zamanında böyle folyo yoktu. Peki onlar ne yapıyordu? Eğer yapmak isterseniz o da çok kolay. Bir unla suyu karıştırıp hamur haline getirirsiniz. Ettiğiniz hamuru da şöyle yuvarlayarak kalın bir halat şekline getirdikten sonra halat şekline gelen hamuru kapakla güvecin arasına yapıştırıp yine bunun hava almadan tam bir tandır fırını haline gelmesini sağlayabilirsiniz. Kayseri'ye özgü ünlü gurme lezzet pöç kebabım hazır. Ocağın orta büyüklükteki gözünde 4 saat pişireceğim. Kısık ateşte olacak. Dolayısıyla da yavaş yavaş et, kemik, ilik, suyunu, lezzetini bırakıp birbiriyle karışık harika bir lezzete dönüşecek. Şimdi bunu ocağa alıyorum. 2 saattir pöç kebabı ocakta kısık ateşte pişiyor. Hiç koku yok. Çünkü hem içine yağlı kağıt koyduk, ardından kapağını kapattık. En son üstüne de tandır fırını ya da düdüklü tencere gibi buharı içinde hapsederek çok güzel bir şekilde pişmesi için alüminyum folyoyla güzelce kapladık. Kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor ki pöç kebabımız muhteşem bir şekilde pişip enfes lezzetlere ulaşsın. Pöç kebabım pişerken güllacımı yaptım. Saray mutfağında güllaç denen güllaç tarifi kartını da şu sağ üst köşeye bırakıyorum. Pöç tarifimden sonra güllaç tarifimi de kanalımda videolarımdan izleyebilirsiniz. 2 saat sonra pöç kebabım piştiğinde bu gurme lezzetin tadına hep birlikte bakıyoruz. 4 saatlik beklemenin sonunda güveçte pöç kebabım artık hazır. Ben de sizlerle aynı anda göreceğim. Birlikte açacağız. Bakalım nasıl olmuş. Ocağın altını kapattıktan sonra da bir 10 dakika böyle dinlendirdim. Ama hala inanılmaz sıcak. El değmiyor. O yüzden biraz dikkatli açmak lazım. Gördüğünüz gibi adım adım açsak da her aşamada bayağı sıcak bir buhar çıkacak. Kendinizi yakmayın. O yüzden mümkün olduğunca kendinizden uzak yerlerden açmaya veya kendinize doğru değil, kendinizden karşıya doğru açın. Kapağı da çok sıcak. Şöyle havluyla tutalım. Oo. Harika görünüyor. Enfes kokuyor. Güveç kabında herhangi bir metal kaşık, bıçak, kepçe kullanmamanızı tavsiye ederim. Harika olmuş. Şu andaki ilk görüntü enfes. Bilmiyorum ses oraya geliyor mu? Hafif hafif hala fokurdamaya devam ediyor tabanında. Şimdi şuradan bir tane almak istiyorum. Şuna bakın. Vay be. 4 saat beklemeye değmez mi? Bence değer. Fazlasıyla. Güveçte pöç kebabımın tadına bakmak istiyorum. Ama önce videomu beğenip altına yorumlar yapmayı unutmayın lütfen. Planet Dünya Yemek kanalıma abone olup yeni paylaştığım videolarımdan da anında haberdar olmak için abone ol butonunun yanındaki o bildirimler çanını da işaretleyebilirsin. Şimdiden teşekkürler. Sığır kuyruğu kebabının yanında kendi yaptığım elma sirkesiyle bol sirkeli limonlu bir yeşil salatam var. Ardından da üstüne çok güzel yine yeni yaptığım güllaç tatlısı var. Elma sirkesi ve güllaç tatlısı tariflerimi de Planet Dünya Yemek kanalımda bulabilirsiniz. Bakın nasıl ayrılıyor. Ve beni ye diye bağırıyor. Hala çok sıcak. Anlatılmaz bir lezzet. Gurme bir tat. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Kasabanızdan pöç kebabı için sığır kuyruğu pöç hazırlamasını isteyebilirsiniz. Yediğiniz zaman hasta olacağınıza şimdiden garanti veriyorum. Sarımsağı denemek istiyorum. Lokum gibi olmuş, erimiş zaten.
Sarımsak neyin içine girse zaten birkaç tık daha lezzeti yukarı çıkarıyor. Harika, enfes bir tat. Harika ya. Gerçekten çok güzel. Başka videomda Planet Dünya Yemek kanalımda tekrar buluşmak üzere. Evde kaldığımız bu günlerde evde spor yapmaya devam. Kesinlikle bırakmıyoruz. Kanalımın da mottosu olan daha çok yiyebilmek ve sağlıklı kalmak için spor yap diyorum. Sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.